Selin Dila Doğan. Hocam bu video için de ses analizi yapar mısınız? 1.40 bakalım. Bunu Stone Cold'u defalarca dinledim ben sizden. Gerçekten çok ilgileniyorsunuz. Takip ettiğiniz şarkı çok iyi bir ses. Hakikaten çok iyi bir ses. Takip etmenizi zaten tavsiye etmem lazım benim size. Çünkü kullandığı teknikler, okumadaki duygusu, ifadeleri her bakımdan çok çok iyi. Takip etmelisiniz ama mutlaka sesinizin ona benzemesi lazım arkadaşlar. Yani hani ses aralığınızın ona benzemesi lazım. Bunları söyleyebilmeniz için. Fa'ya geldi. Son derece rahat okumuyor mu ya? Parçanın içinde sanki böyle dalga geçer gibi müthiş bir enerjiyle okuyor. Yani işin söyleme kısmını hallederseniz, söyleme kısmını halletmişseniz işin sadece dışarıya duygu aktarma kısmıyla uğraşırsınız. Yani şimdi şöyle düşünün. Yaptığımız iş sahne işidir bizim. Sadece şarkı söyleme değildir. Sadece sahnede durmak değildir. Sadece duygu işi değildir. Bunların üçünün birleşiminin işidir. Yani şarkı söyleyen kişi bunlardan bir tanesini eksik yaparsa eksik kalır. Yani söylerken ifadeniz, bir kere zaten şarkıyı çok rahat söyleyebiliyor olmanız lazım. Şarkıyı söylemekle boğuşursanız zaten diğer şeyler geride kalır. Demi Lovato çok iyi derecede teknik konuları bitirmiş. Şarkıyı söylerken artık el hareketleri, yüz hareketleri, söylemedeki ifadeleri, mikrofon tutuşları estetiğiyle kendini yoğurmuş, onu da halletmiş. Yani sizin dinlediğiniz şey hepsinden büyük bir parça. Hepsini izliyorsunuz. O nedenle şarkı söylerken hiç zorlandığını görmüyorsunuz zaten. Onun bütün derdi söylerken artık belli yerlerde sese dikkat edip diğer her yerde söylemedeki ifadesine, sahnesine dikkat ediyor. Sahne duruşuna bakın, gözlerinin açıklığına bakar mısınız? Pek çok arkadaşım bana videolarını gönderken karşıya böyle bakmıyor. Ya gitarla ilgileniyorsunuz ya işte sözlere bakıyorsunuz, bir şeylerle ilgileniyorsunuz ama şarkıcılık direkt temaslı olur. Karşıya bakıyor. Söyleyen söylüyor. Bak şuradan itibaren izleyelim. Tamamen gözlerini kapamış, kendi dünyasında bir ifade halinde. Dışarıdan bakanlar imreniyor onun bu haline. Bu çekiciliği kendi yaratıyor. Bak bunu tamamen bir tiyatro oyunu olarak düşün. Bakın ellere bakın, yüze bakın. Bir şey ifade ediyor. Söylediği şeylere dikkat ediyor. Kelimelerle uğraşıyor. Açıyor gözlerini, dikkat edin. Açmaya da bilir. Neden açıyor? Çünkü zaten bunu planlamış. Yani şarkıyı nasıl söyleyeceğini defalarca planlamış. Bu kısımda Stone Cold gözlerini açıyor, o kuvveti insanlara göstermeye çalışıyor. Bakın tamamen gözleri açık. Ve baktığı bir yer var. Karşıya bakıyor. Seyirciye bakıyor. Bu tiz bir nota, buna seyirciye bakamaz zaten. Bunu çıkarmayla uğraşması lazım. İşte burada tamamen tekniğe konsantre oluyor. Bakın bu pozisyonda bir, ama gene de bunu yaparken hani baby, gene bir yorum ve hareket var. İçinde minik bir dans var. Ağız açıklığı. Bakın rahat tonlara geldi ve gene seyirciye bir şey söylüyor. God knows. Sallanıyor. Sanki dans eder gibi. Yani işin sahne kısmına konsantre tamamen ve sahne kısmı çalışılmış arkadaşlar. Bu bir doğaçlama değil. Sol elini kullanışına bakarsanız, yani sol elindeki yüzüklere bile bakarsanız her şey tasarlanmış. Yani bu evden çıkarken giyilmiş bir yüzük değil. Her şey o sahne için. Kıyafet tasarlanmış, kolye tasarlanmış, mikrofonu tutuş tasarlanmış. Bu bir proje izlediğiniz şey.
başlı başına bir sahne söyleme projesi ve tek şarkılı bir proje. Görüyorsunuz, mikrofonla ilişkisine bakın. Mikrofon özel seçilmiş. Rengi platin. Yani giydiği siyahın üzerinde çok iyi parlayacak şekilde seçilmiş. Saçlarının tonları, koyuluğu, makyajı, dişlerinin beyazlığı. Yani sizi detaylara gönderiyorum ama şarkı söylemeyi sadece iyi şarkı söylüyor diye izlerseniz yanılırsınız. Yani işin içinde bir sürü şeyi izliyorsunuz ve sizin izleme algınızı o kadar çok şey etkiliyor ki şu anda. Yani okuması, size bakması, elini kullanması, elindeki objeler, boynundaki obje, saçının biçimi, ışıklar, hepsini bir bütün olarak tasarlamışlar. İşin içinde şarkı söyleme zaten ilk halledilmesi gereken iş olmuş ve Demi Lovato onu bitirmiş. Onu geçiyoruz. Bir sürü şey ekleniyor şu anda izlediğinizde. Ve Demi Lovato biraz daha kiloluydu galiba. O kilosunu da atmış. Yani şarkı söylemesini bitirmiş zaten. Hani o iş temiz. Şarkı söylemeyi düşünmüyor artık. Tamamen bakın ifadeler peşinde. Şarkı söylerken tiyatroda. Burada tize çıkışına bakın. Biraz daha geriden gelelim. Burada ne yaptı arkadaşlar? Ne yapıyor biliyor musun? Bakın nefes nasıl alıyor, dikkat edin. Burnundan nefes aldı, diyaframına. Müthiş. Tam bir ders gibi. Yani Demi Lovato çalıştığınız zaman hakikaten bir ders çalışıyor gibi oluyoruz. Bakın. Ağzını kapattı. Burnundan nefes dolduruyor. Çekti. Ağız açıklığı zaten efsane. Yani o tekniği ne kadar kuvvetli şekilde. Yani hani Demi Lovato niye kuvvetli veriyor? Niye Ariana Grande ve diğerleri daha az kuvvetli veriyor? Onun cevabını görüyorsunuz. Yani ağız açıklığı ses volümünü %100 etkiler. Bakın. Falsettolar falan filan. Yani ders gibi. İzlemeye devam edelim hadi. Böylece Demi Lovato'ları bir daha artık hiç cevaplamayacağım arkadaşlar. Bu kadar detaylı analiz daha önce yapmamıştım. Buyurun izleyelim. Falsettoları kullanıyor, tam seslere geçiyor, gırtlağını zaman zaman sıkarak kullanıyor. Tiyatro. Şu an yaptığı şey tekrar sahneye döndü. Sanki arkada müzikal var ve o müzikalin içinde o kelimeleri söylemeye çalışıyor. Eziliyor, üzülüyor, burkuluyor, kuvvetleniyor, kızıyor. Her ifadesini yüzüyle, mimikleriyle, gözlerini kapatışıyla, açışıyla, insanlara bakışıyla, eliyle, hepsiyle kullanıyor. Bakın, artistliğin başka bir bölümüne geçtik. Mikrofonu yerinden çıkardı. Sanıyor musunuz şu an doğaçlama yapıyor? Hayır arkadaşlar. Bu başlı başına planlanmış bir film şeridi. Şarkının girişi, orta bölümü, sonunda şunu yapacağım. Yani sürpriz yok. Sürpriz yok, buna inanın. Her şey tasarlanır. Bu tür sahne şovları önceden tasarlanmazsa şarkıcı o sırada 1000 tane şey yapıp hata da yapabilir. Ama her şeyi programlarsanız her şey böyle şiir gibi akıyor. Tık aldı. Neden o arada aldı? Hepsini biliyordu. Bakın tık çıkarıyor. Bittiği anda almaya konsantre zaten. Al. Ve o aldıktan sonra da ne kadar tize çıktığını görüyorsunuz. Tam açık ağızla aldı o tiz sesi artık. Ba sesi gibi. Gördünüz değil mi? Tamamen diyaframını artık sıkarak, tamamen yüklenerek. Evet, üst üste de geliyor. Gittikçe de gırtlağında sıkarak yırtmaya başladı. Artık tamamen diyaframına basa basa gidiyor. Tabii. Oraya mikrofon koymada bir sıkıntı yaşadı ama sesi kaybetmedi. Tam yerleşmiyor şurada. Sürpriz işte, ne kadar zor bir şey. Çok zor. Sahne işleri kolay değildir. O mikrofon düşebilir de. Her şey olabilir. Ama onu yaparken
göz kontağını bırakmadı. Bakın dikkat edin, gözlerine bakın. Yani hiç mikrofonu oturuyor mu oturmuyor mu? Hani bir an gözü kayıp Allah oturmadı asla. Seyirciyle iletişimine devam ediyor. Bak tedirginliği hissettiniz değil mi? Şurada yerleşsin diye bastım. Seyirci dikkat bile etmedi yani çünkü konsantreyi tamamen onlara, gözlerini onlara doğru verdiği için hep bana bakın, gözlerime bakın, aman yaptığım şeyler hatalı olabilir, onlarla ilgilenmeyin diyor. Evet. Alkışı kendi aldı arkadaşlar. Bu bir sürpriz değil. Piyanoda durdu. Bakın. Bakın. Piyano kesti çok önceden. Neden? Ve mikrofonu da geri bırakarak kendini öne itti. Alkışı istedi. Arkadaşlar bu bir tasarım. Size onu anlatmaya çalışıyorum. Müthiş şekilde tasarlanmış. Alkışın yerine kadar her şey planlı. Ha seyirci planlı değil. Seyirciyi ona götürdü. Yani alkışı aldı. Böyle deriz. Hadi bakalım dedi. Beni bir alkışlayın. Ses ara. Ağız açıklığına dikkat edin arkadaşlar. Bunlar önemli, şaka değil. Bu arada kulaklık mikrofonuna dikkat edin. Kendini içeriden de duyuyor. O entonasyonu daha mükemmel yapabilmesi için önemli. Neden? Çünkü eğer ilerideki kolonlardan kendinizi duymaya çalışırsanız o sesin yansıması, tekrar geri gelmesi sizi emin olmadığınız seslere götürebilir. Çünkü o mesafe sürekli sesin kaybolmasına neden oluyor. Yani burada okuduğunuz zaman ses ileride yarım ses daha, yani bir karşıda uzun uzaktaki bir duvarda yarım ses daha pes olabiliyor. İlginçtir değil mi? O nedenle bu iç kulaklıklar, hani in-ear denen kulak içi kulaklıklar pek çoğu bunu kurtarıyor. Fakat tabii tasarımına dikkat edin. Bu tamamen onun kulağı için tasarlanmış, onun kulağı için özel yapılmış bir kulaklık. Ve ne yandan baktığınızda, anca buradan baktığınızda göründü. Altına da küpesini takmış. Sanki bir konseptmiş gibi duruyor. Bunlar zaten bir iş işte. Yani Demi Lovato'nun dişleri baştan aşağı yapılmış. Her şey tertemiz. Bu iş için özel olarak seçilmiş. Bu prodüksiyon için, bu endüstri için müthiş şekilde tasarlanmış bir ürün. Damarlar çıktı. Artık burada diyaframı tutmak için yükleniyor. Yüzündeki acıya bakar mısınız? İşte tiyatro. Ve falsettosu. Bu şarkı burada biter arkadaşlar. Bunun üzerine bir kelime daha söylenmez. Şahane. Gerçekten çok güzel. Herhalde artık Demi Lovato'cular bundan sonra benden tekrar 10 kere daha Demi Lovato istemezler değil mi? Yani Demi Lovato'nun suyunu çıkardık herhalde bugün.